Yani bu projede biz daha çok biraz daha danışmanlık gibi yapıyoruz. Evet. Yani burada mesela yine diğer tarım danışmanı arkadaşlar da bu projenin içerisine dahil oldu. Biz ne yapıyoruz işte mesela senin bahçene geldik dedin ki sen işte 2 dönüm yerin var. Burayı işte yapabiliriz. Bizim yaptığımız uygulamayı devam ettirebilecek olan çiftçilerin ne kadar işte ben derse ki mesela 1 dönümünü yapabilirim. 1 dönüm aldık. Biz bunu internette, sosyal medyada daha önce Ordu İl Tarım'ın uygulamalarında görüyorduk. Keşke diyorduk. Bizim ilçemizde de bizim ilimizde de olsa dediğimiz uygulamalar geçen yıldan itibaren başladı. Hani belki bir köyde bir bahçede oluyor ama o köydeki herkesin gelip buradaki uygulamaları görme bakma şansı var. Amaç da odur zaten. Değil mi? Şöyle Yani tabii ki amaç diğer o üreticiler görsün. yani talep olması gerekiyor. Tabii. Yani siz ne kadar talep ederseniz o kadar size yardımcı olurlar. Burada baktığımız zaman tamam mı? Buradan belki şu çıkarılabilir ama tabii nedir? Şuradaki genç bir dal var. Bu genç dalımız biraz daha yetiştiği zaman biz bunu çıkartacağız. Bu biraz daha meyve vermeye başladığı anda hatta az şeyde yani yaklaşık 2 sene. 2 sene sonra biz bunu artık çıkaracağız. Bu ortası tamamen boşalacak. Ne yaptı? Buradan bir tane vurmuş. Bir uç budaması yapmış. 2 tane çok güzel sürgün elde etmiş. Biz şimdi bu sürgünde şurada nasıl bir budama yapacağız? Şöyle bakıyoruz. Değerli dostlar, herkese selamlar. Bugün kendime ait bahçede Gökhan Hocam'la birlikteyiz. Bugün Terme İlçe Tarım Müdürlüğü'nün fındıkta teknik uygulamalarla iyileştirme projesi mi? Tam adı nedir hocam? Birazdan bahsedeceğim. Tamam. Proje adından Gökhan Hocam bahsedecek. Bizim bahçemizde bu yıl bu projeye dahil edildi. Geçen yıl ilçe tarımın bölgemizde uygulamaya başladığı örnek fındık bahçeleri projesinin devamı bu yıl genişletilerek e, farklı bahçeler de katıldı projenin içerisine. Burası da onlardan birisi. Gökhan Hocam bugün burada bize örnek budama uygulamaları gösterecek. Uç budaması yapacağız. Hocam öncelikle ben şunu sorayım. Geçen yıl bir uygulama başladı ilçemizde. İlk kez yapılan da bir uygulama. Geçen yıl yapılan uygulamayla bu yılki uygulama arasında bir fark var mıdır? Ne şekilde ilerliyor proje? Şimdi şöyle başlayayım. Geçen senekini yine takip eden arkadaşlar da hemen hemen bilirler. Terme Örnek Fındık Bahçeleri projesi bizim buradaki kurumların yani belediyenin, Ziraat Odası'nın ve orman işletmenin desteğiyle sürdürdüğümüz ve kendi hazırladığımız, yürüttüğümüz bir proje. Bu projede biz 13 farklı bölgede farklı uygulamaları yaptığımız bir e, artık çalışma oldu. Bu seneki projeye benzer olduğu için ben oradaki mesela budama uygulamalarından bahsedeyim size. Oradaki mesela budama, gübreleme ve ilaçlama uygulaması yaptığımız proje bahçe sayısı 7. 7 tane bahçede biz yetişkin bahçede budama işte seyreltme, işte uç budamaları, ilaçlama, gübreleme bunların tamamını biz kendimiz yapıyoruz. Yani üreticiden belli bir bölüm alındı Tabii da tabii ilk tabii. projede bütün işlemlerini müdürlük personeli yapıyor. Tabii yani dip sürgünü alma işi, işte daha sonrasında ilaçlaması, gübrelemesi, budaması, uç budaması bütün işleri kendimiz yaptık. Bu seneki şöyle oldu. Biz geçen sene bu projeyi yaptıktan sonra il müdürlüğü tabii ki hani bizde yapılıyor. Bu projeyi her tarafa, bütün ilçelere yaymak istedi. Bütün fındık ilçelerine yaymak istedi. Onunla ilgili de fındık bahçeleri teknik uygulamalarla iyileşiyor projesini hazırladı il müdürlüğü. Bunda da tabii ki il müdürünün özellikle bir gayreti İbrahim Bey'in. vardı. Evet. Tabii özellikle bir gayreti vardı. Çok istiyordu çünkü böyle bir uygulama yapılması. Biz burada çünkü yapmış olduğumuz çok sert budamalar vardı. İlacını, gübresini kendimiz hatta Beslemeyi düzgün şartlarda beslememiz düzgün yapılması. şartlarda yapmamız gerekiyordu ki istediğimiz sürgünleri alalım. Çünkü proje 3 yıllık. 3 yılın sonunda biz asıl ne istediğimizi gösterelim vatandaşa. Peki hocam proje bu yıl az önce başta bahsettik genişletildi. Yaklaşık bir 40-50 parsel daha herhalde eklendi. Şu an toplamda 48 oldu. Geçen seneki bahçelerle beraber. Bu yılki eklenen parsellerdeki farkı herhalde üreticinin kendi uygulamaları yapıyor olması Tabii en şimdi başta değil mi? ne dedik? Geçen seneki bahçelerdeki uygulamalar tamamen kendi teknik personeli. İşte ben koordine ediyorum ama diğer tabii arkadaşlarımız da yardımcı oluyor. Yani bu projede biz daha çok biraz daha danışmanlık gibi yapıyoruz. Evet. Yani burada mesela yine diğer tarım danışmanı arkadaşlar da bu projenin içerisine dahil oldu. Biz ne yapıyoruz işte? Mesela senin bahçene geldik. Dedin ki sen işte 2 dönüm yerin var. Burayı işte yapabiliriz. Bizim yaptığımız uygulamayı devam ettirebilecek olan çiftçilerin ne kadar işte ben derse ki mesela 1 dönümünü yapabilirim. 1 dönüm aldık. Der ki ben komple bahçemde uygulayacağım. 10-15 dönüme kadar proje bahçelerine aldık. Dediğim gibi danışmanlık şeklinde yapıyoruz biraz daha. Biz ne yapıyoruz mesela? Budamasını yaptık. İşte seyrettik komple. Dedik ki aynı şekilde seyret. Yani birkaç ocak üzerinde uygulama yapılıyor. Tabii. Bu sistemle siz bahçenin genelinde üretici olarak devam edin şeklinde Yani ilerliyor.
Bu şekilde mesela şu ana kadar yaklaşık bir 10-12 bahçe kadar gezdik. Sadece 1-2 tanesinde eleman sıkıntısından dolayı budamalar eksik kalmış. Diğerleri komple istediğimiz şekilde seyretmelerini yapmış. Şimdiki mesela şeyde bu sefer uç budamalarını gösteriyoruz. Aynı şekilde vatandaş işte çiftçimiz devam edecek. Burada da yine aynı şekilde danışmanlığa devam edeceğiz. Yani bir yerde takıldı mesela. Ya işte budadım ama şurayı işte tam karar veremedim nasıl yapayım dediği anda bizim gruplarımız var. 3 tane ekip oluşturduk. İşte ekip başları var. O ek hangi işte sizin köye mesela ben bakıyorum. Dedin ki mesela böyle böyle bir sıkıntım var. Ben ekip arkadaşlarımı alıyorum. Her ekip 4 kişiden oluşuyor. Bu şekilde geliyoruz. Bahçede işte ne sıkıntı var şu. Geliyoruz, müdahale ediyoruz. Bunun haricinde mesela tavsiyeler vereceğiz. İşte gübre temin edebildiğimiz zaman gübre temin edeceğiz. Mesela Hocam kaya tuzu gübreden aldık. önce şeyi söyleyelim mi? Belki en başta söyleyecektik. Değerli dostlar, ilk baştan bir toprak tahliliyle başlandı. Tabii tabii şimdi Yani uygulamalar gübre aynen. uygulamalarındaki öneriler için nasıl uygulanacağı, ne zaman uygulanacağıyla ilgili bizden önce bir toprak tahlili yaptırmamız istendi. Tahliller de hatta alındı ekipler tarafından. Çıkacak sonuçlara göre herhalde hocam, değil Tabii mi? tabii. Şimdi Siz şöyle artık bir aslında planlama yapacaksınız. İl Müdürlüğü bu projeyi yaptığı zaman aslında projede sadece budama var. Hmm. Ama biz tabii bu tecrübelerle dedim ya bir sene öncesinden başladık. Bu tecrübelere dayanarak şunu söyledik. Hani bu sadece budamayla olacak bir iş değil. Biz ne yapalım? Besleme programını değil mi? Tabii biz mesela Terme İlçe Tarım Müdürlüğü olarak işin içine farklı şeyleri de soktuk. Yani ne yaptık? İşte toprak tahlillerini aldırdık. İşte onun haricinde bir gülleci bulamacı biz kendimiz ilçe müdürlüğü olarak yaptık. Bunları proje bahçelerimize birer şişe olarak 5 litre olarak dağıtımını yaptık. Onun haricinde işte istediğimiz uygulamaları en iyi şekilde yapanlara ödüllendirme amaçlı ilaç gübre dağıtımımız olacak. Yeni bir işte bu projenin içine dahil ettiğimiz bir projemiz var. Kaynak bulduğumuz takdirde proje bahçe sahiplerimize alet ekipman desteği vereceğiz. %30 Hibe destekli. tabii hibe desteği, %30 çiftçi katkılı, %70'i hibe olacak şekilde. Onu da kaynak arayışları işte il Bunu müdürümüz. sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu proje inşallah Şimdi gerçekleşir. burada tabii il Ekipman müdürümüzden ihtiyacımız için. talep ettik böyle bir şey. Yardımcı olacak ama işte 2022 bütçelerine belki yetişmeyecek. Belki 2023'e kalacak. Onun için tam hani kesin bir şey söyleyemiyoruz ama hallederiz diye inşallah diye düşünüyorum. Proje bu şekilde ilerleyecek. Dediğim gibi işte gübrelemesi tavsiyeler doğrultusunda. Gerekli kaldığı zaman işte çiftçi yardıma ihtiyacı olduğu zaman biz gelip yardım edeceğiz. Direkt uygulamalı olarak göstereceğiz. Bu şekilde 2 sene götüreceğiz. 2 senenin sonunda artık farkını göreceğiz. Hocam ben bir üretici olarak, bu projeye de dahil olmuş bir üretici olarak çok şahsınızda bütün ilçe ve il müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Çünkü biz bunu internette, sosyal medyada daha önce Ordu İl Tarım'ın uygulamalarında görüyorduk. Keşke diyorduk. Bizim ilçemizde de bizim ilimizde de olsa dediğimiz uygulamalar geçen yıldan itibaren başladı. Hani belki bir köyde bir bahçede oluyor ama o köydeki herkesin gelip buradaki uygulamaları görme bakma şansı var. Amaç da odur zaten. Değil mi? Şöyle Yani tabii ki amaç diğer o üreticiler görsün. yani talep olması gerekiyor. Tabii. Yani siz ne kadar talep ederseniz o kadar size yardımcı olurlar. Ya Yani isteyen şimdi alır hocam. yani işin aslı çiftçinin talep etmesi. Evet. Çiftçi talep ettiği takdirde bir şeyler oluyor. e, Kıymetli dostlar, Terme'nin her bölgesinde şu an proje bahçelerinden var. Yani her bir gün farklı güzergaha gidiyor ekipler. Sizler de bu bahçelerin olduğu yerlerdeki uygulamaları takip ederek nerede ne yapılıyor, bahçelerde nasıl uygulamalar var, dediği gibi hocamın talep etmeniz halinde bunlardan istifade edebilirsiniz. Hocam şu anda bahçemizdeki bir ocak üzerinde de bir budama yapmanızı zaten yapacağız da hani bizleri izleyenlere göstermemizi ben rica etsem. Sorun değil. Hazır bir tane ocağın başında bir ocağı yapalım. Ben mikrofonu size bırakayım. Şimdi tabii şunu söyleyeyim. Bu dip sürgünlerini kışa girmeden alıp bahçeden uzaklaştırmamız gerekiyor ki öncelikle külleme hastalığının etmenidir. Yani burada saklanır. Onun için biz bu dip sürgünlerini kesinlikle kışa girmeden alıp bahçe dışına çıkarmamız gerekiyor. Ocakların dibini açacağız. Ocakların dibi temiz olacak. Daha sonra budama işlemleri bittikten sonra da dezenfektan amaçlı. Bordo bulamacı kullananlar da var ama ben daha çok kalsiyum polisülfürü öneriyorum. Bunu dezenfektan olarak kullanabilirsiniz. Şimdi geçen sene burada zaten bazı seyretmeler yapılmış. Yani bizim burada seyretmemize gerektirecek herhangi bir durum yok gibi görünüyor. Hafif uç budamalar da yapılmış. Yani biraz daha ikinci yıl budaması gibi olacak aslında bu. Hani ilk yıl budaması değil. Çünkü biz ne diyoruz hani her zaman için ocağın ortası boş olacak. Burada baktığımız zaman tamam mı? Buradan belki şu çıkarılabilir ama tabii nedir? Şuradaki genç bir dal var. Bu genç dalımız biraz daha yetiştiği zaman biz bunu çıkartacağız.
Bu biraz daha meyve vermeye başladığı anda, hatta az şeyde, yani yaklaşık 2 sene. 2 sene sonra biz bunu artık çıkaracağız. Bu ortası tamamen boşalacak. Ve işte alttakiler biraz daha şunlar geliştiği zaman biz bunu çıkartabiliriz. Şunu. Yani yavaş yavaş kademeli olarak bir seyreltme yapılacak. Onun için şu an biz burada bir dal çıkarma işlemi yapmayacağız. Genelde baktığımız zaman, çünkü dallar sağlıklı, herhangi bir sıkıntı yok. Burada yapmamız gereken bizim daha çok dal üstündeki budamalar. Yani uç budamalar da yapılmış ama onun sonuçlarını da birazdan bakacağız. Mesela şu genci alalım. Şimdi bu gençleri aldık. Burada geçen sene bir budama yapılmış. Şurada görüyorsunuz zaten yapılmış. Yani tırnak bırakmamış. Tırnak bırakmadığı için bakın şuradan kapatmaya başlamış. Bakın kapatmaya başlamış. Burayı komple kapatacak. Normal dal gibi devam edecek. Tırnak bıraksaydı burası kuruyacak ve komple dalı kurutacaktı. Çünkü bu çürüyecek, inecek, dalın orta özüne kadar inecek, yavaş yavaş dalı kurutacak. Ne yaptı? Buradan bir tane vurmuş, bir uç budaması yapmış, 2 tane çok güzel sürgün elde etmiş. Biz şimdi bu sürgünde şurada nasıl bir budama yapacağız? Şöyle bakıyoruz. Şimdi şu altları, benim buradaki tavsiyem daha çok şu. Biz bu yandaki bu sürgünleri her zaman istediğimiz zaman alabiliriz. Biz önce meyveden ziyade dalı geliştirelim. Dalı geliştirdikten sonra, yani istediğimiz yan dalları, meyve dallarını elde ettikten sonra meyveye yatırırız. Yani şu ince cılız olanları çıkartabiliriz. Şu mesela içeri gidiyor. İçeri gidenleri kesinlikle affetmiyorsunuz. Şu şekilde ana bir gövde oluşturduk. Tamam mı? Şu mesela bizim lider sürgün dediğimiz dal bu şekilde gidiyor. Şu şekilde lider olarak devam ediyor. Biz bunu şuradan tek vurup alabiliriz. Bu şekilde devam edecek şimdi. Şunları da alabiliriz. Geldik uç kısma. Şimdi bu dal biraz daha içeri gidiyor. Bu biraz daha dışarıda. Ne yapacağız? Yani bu içeri doğru büyüdüğü takdirde şunların da alınması gerekecek. Bunu daha çok bir sonraki senelerde, tamam mı? Nereye doğru gelişirse ona göre karar vereceğiz. Şimdi özellikle şu dışarıya bakıyor. Bunu mesela dışarıya bakan gözün üstünden şu şekilde mesela vurabiliriz ki bu şekilde devam edecek. Bunu da biraz daha şu şekilde vurursak buradaki göz de bu tarafa doğru devam edecek. Yani buradaki hareket edeceği, dalların hareket edeceği yönü bu şekilde belirleyeceğiz ama şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle baktığımız zaman, tamam mı, şu iki dalın uzunluğu hemen hemen birbirine denk olması gerekiyor. Niye? Burada bir fizyolojik denge var. Hangisi daha yüksekse o daha fazla büyüyecek. Biz bunu biraz daha aynı şu şekilde mesela hemen hemen buralarda olması lazım. Buraya yakın bir gözün üstünden şu şekilde de vurabiliriz. Bu da bu şekilde büyüyecek. Heh. Yani bu dala daha dokunmamıza gerek yok. Bu dal biraz daha kendini aldıktan sonra artık meyveye yatırırız yavaş yavaş. Sonra geldik. Şuna baktık. Ya şu alttakileri, içe dönmüş olanları, cılız sürgünleri, bunları biz her zaman için elde edebiliriz zaten. Bize önemli olan şu ana dallar. Mesela aşağı doğru gitmiş. İçeriye dönenler, aşağıya dönenler, kurumuş sürgünler. Keserken de şuna dikkat edelim işte şu şekilde. Tamam mı? Hani böyle olmasın. Bunu biraz da dipten alın ki burayı kapatsın. Bu sefer örnek var mıdır göstereyim mesela. Şurada var mesela. Şu biraz daha geçen sene alınmış herhalde. Şu şekilde içeriye doğru kurur. Komple dalı kurutur bu sefer. Onun için yani üstüne kapatacak şekilde yapacağız. Geldik mesela bunu indirdik. Şimdi burada ne yapacağız? Bu ikisine birbirine zaten rekabet edecek şekilde gidiyor. Bunu aldık. Şurada uç sürgünde uçtan zaten vurulmuş. Bir tane bu tarafa, bir tane bu tarafa, bir tane bu tarafa vermiş. Şunu alırız. Açarız bunu. Şunların da ucundan bakalım. Önümüzdeki sene tekrar burada mesela bir tanesini çıkartmamız gerekir. Şunu alabiliriz de. Şu şekilde gidecek. Onun şeklini vereceğiz. Dediğim gibi burada hani hangi gözün üstünden vurursanız o tarafa doğru gidecek. Bak mesela şurada bu gözün üstünden doğru vurduk. Bu tarafa doğru gidecek. Mesela şu dal üstündeki seyretmelere çok soranlar oluyor. Bu dal üstündeki seyretmelere şu karış mesafesine bakabilirsin mesela. Şu uygun bir mesafe. Mesela şu biraz yakın birbirine. Burada mesela ikisinden biri. Mesela şu alınabilir. Bu şekilde yeter.
Şimdi şöyle, bu işler biraz da ne kadar vaktiniz var ona bağlı. Ne kadar dal üstünde bu şekilde budama yaparsan size dönüşü bunun çok daha iyi olur. Ama tabii dediğim gibi vakit, yani adamın vardır 50 dönüm 60 dönüm yeri, yani bu şekilde tek 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 uğraşsa yani vakti yetmez zaten. Şimdi bizim geçen seneki proje bahçelerinde yapmış olduğumuz budamalarda çok daha sert uç budamaları yaptık. Bizim aldığımız sürgünler, yeni sürgünler, yıllık sürgünler kimi yerlerde 1,5-2 metreyi buldu. Çok daha kuvvetli aldı ki biz bu projede 3 yıl sonrasını düşündüğümüz için öyle sert budamalar yaptık. İşte onların da budamalarını işte yaparken özellikle video çekip zaten paylaşım yapacağım. Şimdi şöyle baktık. Şimdi bu dalın üstünde çok da güzel sürgünler var. Buradaki sürgünlerin biraz daha fazla olması aslında dalın biraz daha yatay olmuş olması. Şimdi dalı içerisinde belli bir hormon dengesi vardır. Çok fazla hani teknik konuşup da kafa bulandırmak da istemem. Bu hormon dengesinden kaynaklı bu dalların çıkışı daha kuvvetli olur. Yatay dallarda. Şöyle baktığımız zaman şunları alıyoruz. Devam. Şimdi geldik buradaki yine bakın şimdi mesela şöyle düşüneceğiz. Ve bunlar büyüdüğü zaman yani muhtemelen şuna da gerek kalmayacak bak. Şuna da gerek kalmayacak. Şu bizim işimizi görecek. Yani biz bir daldan aslında 1 Ocak'tan alabildiğimiz fındığı alacağız. Şöyle bir bakalım mesela buralarda biraz daha seyretmeden. Şu mesela şunu. Bunları mı vuracağım en son? En son bir ayıralım. Şu mesela kalsın, biraz daha iyi gelişiyormuş gibi. Şu biraz alalım. Şöyle düzgün gelişmeyenleri komple çıkartacağız. Şunu alalım. Şu iki dal da kalacak. Şu şekilde olmasını istiyoruz dalların işte. Bak mesela yatay durduğu için çok daha güzel sürgünler vermiş. Görüyor musun? Bu şekilde. Az uçlarına mesela seyretme yapılacak. Yani şimdi bu kadar detaylı çalışınca bir dal üstünde belki 10 dakikanı 15 dakikanı harcayacaksın. Hani o kadarına gerek var mı? Vaktin varsa gerek var. Ama vaktin yoksa o kadar fazla uğraşmayacaksın. Hafiften buraları seyretip devam edeceksin. Şimdi ne kadar sık olursa dediğim gibi yani gübre atacaksın, ilaç atacaksın. Bütün yapraklara değmeyecek. Yani güneş görmeyecek. Her taraftan istediğin fındığı alamayacaksın. Meyve kalitesiz olacak. İçi boş olacak. Şu şekilde yapabildiğiniz kadar seyretmeyi yapın. Kurumuş olanları kesinlikle çıkartın ki içeriye doğru tekrardan bir kuruma yapmasın. Şöyle bir açıyoruz işte bunları. Ya işte onu açtın da daha biz meyveyi, fındığı nereden alacağız? Senin bu şekilde 600 tane fındığın 1 kilo gelirken budama yaptığın zaman 450-500 tanesi 1 kilo gelecek. Fındık sayın azalsa bile verimin azalmayacak. Kalite artıyor. Tabii ki kalite artacak. Bizim istediğimiz o. Yani küçük küçük 600 tane meyve niye 1 kilo gelsin ki? Şunu da al şuradan yanlara doğru versin. Şunu mesela çok şey girmiş birbirine. Yani uç budamalar yaptığın zaman zaten böyle yan dallara çok fazla verecek. Her sene seyretmen gerekecek yani. Ama ne kadar dediğim gibi seyretme yaparsan o kadar karşılık verir. Yok, onu da aslında hepten de almayalım ya. Dursun yine bence. Şunu alabiliriz orada. Bunu gibi. Bunu yapsak bitmez zaten. Tamam, yani video uzun olacağı için uzatmıyoruz diye. Yani şimdi çok daha fazla komple yapmaya kalksak belki 1 saatimizi alacak. 1 saatlik de Uzunca bir video. yani uzun. Yani şimdi biraz daha hani videolar kısa olsun. Ana temayı yani anlayın. Yeter. Yani genel olarak budamamız bu şekilde. Tabii şu bıraktığımız dallar var. Şimdi bu bıraktığımız sürgünlerde yine dışarıya bakan göz üzerinden budama yapacağız. Bakın. Dışarıya bakan göz üzerinden bu şekilde budamayı yapıyorsunuz. Zaten hep külleme var. Dediğim gibi bu dip sürgünlerin alınıp dışarı gönderilmesi lazım. Bu şekilde hemen birbirine eş bir noktadan bu şekilde uçlarından da alma işlemini yaptık. Bu şekilde devam ediyoruz.
Uygulamamız bu kadar. Ezan da okundu. Hepinize teşekkür ediyoruz. Başta Mehmet Ali Yalçın abimize. Sağ olsun, var olsun. Kendisine iyi baksın. Proje bahçesi de bütün milletimize hayırlı olsun diyorum.